Arkadaşlar merhabalar. Kapak yapacağım kısmı hazırladım. Bunun için şöyle şu kapak yaptığım kısım için arkadaşlar aynısı gövde, ana gövde için de olacak. Şöyle şu kısmı şunun aynısı. Yani şöyle bir tavan yaptım. Bu konuşmamın sonuna arkadaşlar bu tavanın nasıl yapıldığıyla ilgili video mevcut. Oraya bakabilirsiniz. Ve nasıl yapıldığını, nasıl dikildiğini görebilirsiniz. Şimdi onun dışında arkadaşlar üst katlarını çıkmak için şöyle kağıtlar yaptım. Bu kağıtların arkadaşlar birleşme yerlerini genelde şöyle hesaplıyorum. Şöyle şu orta kısımlarda birleşecek şekilde şuradan tutturuyorum. Şöyle. Şimdi ipim burada. Bu şekilde ben bunun yalnız arkadaşlar köşesini biraz farklı yapacağım. Daha önce hani şunun şu uç kısımlarını şöyle kırarak yapıyordum hatırlarsanız. Bu sefer ucu bu kısmı kırmadan yapacağım. Köşeyi döneceğim. Mesela şunda hiç kırmadan döndüm. Kendiliğinden döndüm. O tekniği de göstereceğim size. Şimdi ipim burada arkadaşlar. Şuradan şu vaziyette şöyle şu başa kadar geleceğim. Hem içeriden hem dışarıdan dikiyoruz. Bakın şu köşeye geldim. Şu vaziyette dikiyorum. Bakın önce bir burayı sıkıca dikeyim. Bakın şurayı sıkıca tutturdum. Bakın şunu şöyle hafif kırıyorum. Şunu şöyle getiriyorum arkadaşlar. Bu vaziyette şöyle dikeceğim. Bakın kırmıyorum dikkat ettiyseniz. Yani birbirine dikmiyorum. Şunu şuna dikiyorum. Şöyle getiriyorum ve dikiyorum. Şöyle. Şimdi böyle tutunca arkadaşlar kırdım zannetmeyin. Kırmadım. Bakın bu şeridi kırıyorduk. Kırmadım bunu. Sadece döndürdüm. Şimdi bakın burayı döndürdüm. Gördünüz mü? Şimdi şunu şöyle getiriyorum. Şimdi bakın. Hiç kırmadan. Şimdi bunu bu sefer şöyle tutuyorum ya arkadaşlar. Bununla bunu birbirine dikiyorum. Gördüğünüz gibi döndü. Kırmaya gerek yok yani. Şu uzun şeridi kırmıyorum. Şimdi burayı şu köşeye kadar dikiyorum yine. Bakın köşeyi ben sıkıştırdım. Köşedeki kısmı yani şununla şunu. Şöyle bir dakika şunu da yaptım. Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? Şunu ana gövdedeki şu kısmı şöyle hafif kırıyorum ki şu vaziyette şunu şöyle getirdiğim zaman buraya girsin. Bakın. Gördünüz mü? Şöyle. Şurayı şöyle sıkıştırdım. Evet. Şimdi bakın. Köşeyi diktim. Bakın arkadaşlar. Şimdi şurasını diktim ya. Şimdi şöyle tutacağım. Bu sefer bununla bunu dikeceğim.
Mesela bu seyahat çantası için ideal olur arkadaşlar. İçine mesela şeylerinizi, şampuanlarınızı dik vaziyette koyarsınız. Dökülme derdi olmaz. Parfümünüzü koyarsınız. Kremlerinizi koyarsınız. Hani düz durur çünkü. Tabi bunu da yatık vaziyette koymayacaksınız. Yoksa akar. Şöyle açıyorum. Şimdi burası aynen böyle devam edecek. Şöyle geleceğim ve şurada bu çantamın ağız kısmı bitmiş olacak ve diğer katı, şu hazırlamış olduğum diğer katı çıkmaya başlayacağım. Birinci sırayı yaptım. Şimdi önce ben bunun katlarını dikmeye başlayayım. Şu şekilde tutuyorum arkadaşlar. Şu vaziyette yerleştiriyorum. Yani burada şöyle bir Z harfi oluşturdum. Bu şekilde dikeceğim. Şöyle bunu şuradan şöyle içeriden alacağız. Evet. Bu şekilde arkadaşlar ben bunu dikmeye devam ediyorum. Evet, bakın arkadaşlar ben tabandan itibaren 1 ve 2 sıra diktim. Şimdi bu üçüncü sıra. Üçüncü sırayı da dikiyorum. Aynen diğer sıraları yaptığım gibi üçüncü sırayı da dikiyorum arkadaşlar. Hani bunu ben uzun uzun tek tek size göstermemek gerek yok sanırım. Zannediyorum bunu 4 sıra yapacağım. Bu çantanın dip kısmına. Büyük ihtimalle 4 sıra olacak. Bu şekilde arkadaşlar şöyle üçüncü sırayı da dikiyorum. Evet. Böyle gidecek. Bakın şöyle birleştiği zaman gördüğünüz gibi çantamız güzel olacak. Arkadaşlar videomun başlarında fark ettiyseniz şu kapak olarak yapacağım bölümde ben 2 sıra şu şeritlerden dikmiştim. Sonra baktım bu kapak kısmı çok derin oluyor. Onun üzerine bu kapak kısmındaki şeridin birini söktüm. Onu alt gövdeye ekledim. Çantamın tabanını ve kapağını diktim. Şimdi sıra bu kapağı gövdeyi birleştirmeye geldi. Şu şekilde arkadaşlar ön taraftan açık bir yer bırakacağım. Şu vaziyette şöyle ben kapağı, yani şu kapağı gövdeye birleştiriyorum. Şimdi arada bir açıklık bırakmıyorum. Fermuar yapmayacağım için arkadaşlar bu şekilde bunu farklı bir şekilde bağlayacağım kapağı. Şöyle dikiyorum bunu. Bu kısmı çok sıkı dikmemiz gerekecek. Şöyle şuradan şöyle çıkarayım. Hı hı. Evet.
Evet arkadaşlar, şu başa kadar diktim kapağı. Şu uç kısımları sıkıştırayım. Çünkü açılıp kapandıkça kağıtlar kendini yırtmasın. Şöyle şuraya sıkıca tutturacağız. Arkadaşlar fermuarlı yapmadım bunu. Bunu farklı bir kilit sistemiyle kapatacağım. Şimdi bakın. Bu şekilde açılacak. Şu iç kısımlarında şuraları da dikeceğim. Şöyle açılacak arkadaşlar. Ve bu şekilde kapanıyor. Şimdi buradan ben şu kısmı diktim. Bakın şu kısmı diktim. Bakın. Şuraları diktim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurayı diktim. Şimdi ipimi yukarıya doğru çekiyorum. Sapları koyacağım arkadaşlar. Yani çantanın sapını dikeceğim. İpi buraya kadar getirdim. Burası çantanın yan tarafı. Çantamın sapını arkadaşlar şöyle yerleştireceğim. Şuraya. Şu ip bu tarafta kalsın. Şu vaziyette. Bakın şu yan tarafı. Şurası yan tarafı çantanın. Tam şuraya şu vaziyette dikeceğim. Şöyle dikeceğim arkadaşlar. Şuraya getireyim. Şuradan yukarıya çıkacağım. Bakın arkadaşlar çantamın sapını bu vaziyette tuttum. Şuradan şöyle çıkıyorum. Şuradan inelim aşağıya. Şöyle tekrar yukarıya çıkayım. Şuraya geldim. Bakın. Buradan şuraya ben şöyle o kareyi arkadaşlar, hani çanta sapının kenarındaki kare var ya, onu bu çantadaki kareye tutturuyorum. Şimdi şu anda size yani kamerayı yakalamak açısından tam gösteremedim ama bitince gösteririm, o zaman anlarsınız. Bakın şuradan şöyle tekrar şuradan yukarıya çıkıyorum. Bakın şuradan şu vaziyette aradan
Bakın arkadaşlar, şu arada. Bunu da bu tarafa dikeceğim. Evet arkadaşlar, bavul tipi çantam burada sona erdi. Gördüğünüz gibi diktim arka taraflarını. Saplarını daha önce anlattığım gibi diktim. Bu sefer şöyle, bunun nasıl yapıldığıyla ilgili zaten videom var. Top yaptım. Şu şekilde kapatıyoruz çantamızın ağzını. Arkadaşlar, bavul tipi çantamın yapımı da burada sona erdi. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.